-64 derecede her şey donar. Çoğu insan bu soğukta eğlenmeyi değil, titrememeyi başarabilmeyi isterdi. Ama Inuitler öyle değil. Binlerce yıldır dışarının onları buzlu dondurmaya çevirmeye çalıştığı koşullarda bile hayatı dolu dolu yaşamanın yollarını bulmuşlar. Sırları ne mi? Her şey günlerini nasıl geçirdikleriyle başlıyor. En çok zaman alan işlerinden biri uçsuz bucaksız beyaz arazide hayvanları takip etmek. Ama bu öyle sıradan bir takip değil, hiçbir teknolojik alet yok. Sadece karın üstündeki izleri okumayı bilen gözler. Inuit avcıları için kar adeta bizim kısa mesajlarımız gibi okunur. Bir fokun nereden nefes almak için çıkacağını ya da bir rengeyi sürüsünün saatler önce nereden geçtiğini karda oluşan en ufak bozulmalardan anlayabilirler. Yeni kar yağmış olsa bile taze izlerle eski olanları ayırt edebilecek kadar ustadırlar. Fok avı ise sabrın doruk noktası. Saatlerce bir nefes deliğinin başında hareketsizce zıpkınla beklediklerini hayal edin. En ufak bir ses ya da ani bir kıpırtı ve fok o gün yüzeye hiç çıkmaz. Bu irade gücünün adeta sanata dönüştüğü anlardan biridir. Düşünün, günümüz gençliği bir sayfa yavaş yüklense sinir krizi geçiriyor, Wi-Fi 5 dakika gidince dünya başlarına yıkılıyor. Inuitler ise buz balıkçılığıyla bu sabrı bir üst seviyeye taşıyor. Buz bazen 2 metre kalınlığında. Ama mesele o buzu kırmak değil. Asıl mesele beklemek. Ve bu sıcak havalarda göl kenarında bira içerek balık tutmak gibi değil. Soğuk, uykunuzu getirmek için elinden geleni yaparken gözlerinizi açık tutmak zorundasınız. Saatlerce hiçbir şey olmayabilir. Sonra bir anda her şey olur. Ufukta bir ren geyiği belirir. Fok nefes almak için yüzeye çıkar. Balık yemi yutar. İşte o an tüm bekleyiş anlam kazanır. Kalp hızla atar. Refleksler devreye girer. Sonuç mu? İyi bir akşam yemeği ya da aç kalmak arasındaki fark. Araştırmalar, geleneksel Inuit avcılarının av günlerinde günde 5000 kaloriye kadar yaktığını gösteriyor. Bu neredeyse ortalama bir insanın 2 katı. Fiziksel efor zaten başlı başına yeterli ama esas farkı yaratan zihinsel mücadele. Her av farklı bir bilmece. Buz, hava ve hayvan davranışları sürekli değişiyor. Genç bir Inuit'in ilk başarılı avı toplumda büyük bir dönüm noktası. Sadece hayatta kalma mücadelesine katkı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşlılardan da saygı kazanıyor. İlk ren geyiğini avlamak, sosyal medyada ilk 1000 beğeni almaktan çok daha büyük bir olay. Çünkü bu sadece egonu değil, bir toplumu doyuruyor. Geleneksel bir kural vardır. Avcının ilk büyük avından elde ettiği et paylaşılır. Arktik'te yiyecek paylaşmak bir jest değil, bir gerekliliktir. Bu paylaşım kültürü bir avın tüm toplumu nasıl dönüştürdüğünü gösterir. İnsanlar avı işlemek için bir araya gelir. Hiçbir şey boşa gitmez ve işte hikayeler başlar. Bu adeta Arktik'in Facebook akışı gibidir. Ama burada kimse size garip detoks çayları satmaya çalışmaz. Fok neredeyse kaçıyordu. Ren geyiği o kadar yakındı ki nefesini duydum. Buz o kadar kalındı ki zıpkını zor geçirdim. Bunlar günün manşetleridir. Ve anlatıldıkça, biraz abartıldıkça hayat biraz daha ısınır. Günün sonunda ise herkes ateş başında biraz daha gevşer. Ama o gevşeme boş bir rahatlık değil. Çünkü gecenin kalbinde bambaşka bir şey yatar. Hikaye anlatımı. Yazılı dilin olmadığı bir dünyada bilgi nasıl aktarılırdı? Inuit kültürü için cevap basit. Hikayelerle. Ama bunlar gece uyumadan önce anlatılan masallardan çok daha fazlasıydı. Bu hikayeler tarih, bilgelik, uyarılar ve bolca kahkahayla dolu orijinal hayatta kalma kılavuzlarıydı. Nesiller boyunca yaşlılar bu hikayeleri ilgi çekici bir dille anlatırdı. Ne özel efektlere ihtiyaç duyarlar, ne de ünlü konuk anlatıcılara. Anlatılanlar o kadar güçlüydü ki hafızalarda iz bırakırdı. Birçok Inuit hikayesinin merkezinde deniz hayvanlarını kontrol eden güçlü bir figür vardır. Sedna, deniz tanrıçası. Efsaneye göre Sedna, okyanusun derinliklerinde yaşar ve insanlar gelenekleri çiğnediğinde hayvanları uzaklaştırarak onları açlıkla sınar. Bugün kötü bir balıkçılık sezonunda iklim değişikliğini suçlarız belki ama geleneksel Inuitler için mesele daha basittir. Sedna muhtemelen kötü bir saç günü geçiriyordur.
ve bu hikayeler hala yaşıyor. Bir araştırmaya göre Inuit gençlerinin %80'i en az 3 geleneksel hikayeyi ayrıntılarıyla hatırlayabiliyor. Etkileyici değil mi? Düşünsenize, pek çok genç telefonunu nereye koyduğunu bile hatırlamazken. Bu hikayeler zaman zaman modern öğelerle harmanlansa da özündeki dersler asla değişmez. Çünkü bu dersler sadece geçmişi değil, bugün ayakta kalmayı da öğretir. Ve sonra müzik başlar. Davul dansı, geleneksel Inuit müziğinin kalbidir. Davul, ahşap bir çerçeveye gerilen ren geyiği derisinden yapılır. Atılan her vuruş kalp atışına benzer bir ritimle yankılanır. Anlatıcı şarkı söylerken hayvanları taklit eder. Temelde bu, karaoke gecesi gibi ama gerçekten yetenek gerektiren bir versiyonu. En etkileyici geleneklerden biri ise gırtlak şarkısıdır. Genellikle iki kadın karşılıklı durur, sırayla sesler çıkarır, nefes tekniklerini ve vokal becerilerini kullanarak adeta başka bir dünyadan gelen sesler yaratırlar. Amaç mı? Partnerinizi önce güldürmek ya da nefessiz bırakmak. Bazen herkesin aynı anda doğum yapıyor ya da Morse taklidi yapıyor gibi sesler çıkardığı bu yarışmalar kulağa tuhaf gelse de son derece büyüleyicidir. Bu performanslar sadece özel günlerde sahnelenmez. Dışarısı eksi 80 derece bile olsa aileler bir araya gelir, birbirlerinin evlerinde toplanır. Bilet gerekmez. Pahalı büfe yoktur. Sadece saf insan bağlantısı. Sıra toplumun en saygın yaşlılarından en genç çocuklara kadar herkese gelir. Herkes bir şey öğrenir, bir şey aktarır. Danslar bile hikayeler anlatır. Uçan kuşları takip eden bir avcıyı ya da efsanevi bir kahramanın yolculuğunu. Günümüz kulüplerinde dansçılar kalabalıkta dikkat çekmeye çalışırken Inuit dansçıları her adımda tarihlerini korur. Danslar o kadar enerji üretir ki dışarısı dondurucu soğuk olsa bile dansçılar hafif giysilerle ısınır ve gece sona erdiğinde sadece bir gösteri dağılmaz. Birlik duygusu, ortak deneyim ve kültürel bağlar insanların içine işler. Çünkü sabah olduğunda bu bağlar en az fiziksel beceriler kadar yaşamsaldır. Ve sabah olur. Bizler şafakta tuvalete gitmeyi bile kahramanca bir başarı olarak görürken Inuit toplulukları bir araya gelir. Sıradaki etkinlik, olimpiyat sporcularına bile "biz ne yapıyoruz ya?" dedirtecek hayatta kalma oyunları. Mesela eklem zıplaması. Oyuncular şınav pozisyonuna geçer ve sadece dirsekleri ve ayak parmaklarıyla öne doğru zıplarlar. Başka bir oyun, kol çekme. İki kişi yere oturur, dirseklerinden kollarını kenetler ve bekler. İlk kıpırdayan kaybeder. Bu oyun, fokun nefes deliğinden çekilmesi gereken gücü simgeler. Modern banliyölerdeki hayatta kalma sınavı, belki bir turşu kavanozunu açmak. Ama burada mesele daha büyük. Hayatta kalmak, bağ kurmak, kültürü yaşatmak. Yüksek tekme, yarışmacıların iki ayakla zıplayarak havada asılı duran bir hedefi tekmelemelerini ve aynı ayakla yere inmelerini gerektirir. Dünya rekoru, çoğu basketbol potasından yaklaşık 3 metre daha yüksektir. Bu sporcular tavana ayak basacak kadar yükseğe çıkar. Bu oyunların özelliği sadece zorlayıcı olmaları değil, aynı zamanda pratik olmalarıdır. Kulak çubuğu, kulaklarının arkasına ip geçirilen iki yarışmacının birbirini rahatsızlığa dayanamayacak noktaya kadar çektiği bir oyundur. Ortaçağ işkencesine benzeyebilir ama amacı nettir. Donma gibi tehlikelere karşı acıya dayanıklılığı geliştirmek. Bu, pişmanlık yok dövmesinden daha işlevsel bir hazırlık şeklidir. Arkeolojik bulgular, bazı oyunların 4000 yıldan uzun süredir oynandığını gösteriyor. Bu da onları dünyanın en eski organize sporları arasına sokuyor. Gençlerin egemen olduğu modern sporların aksine geleneksel Inuit oyunlarında her yaştan yarışmacı yer alabilir. 70 yaşında şampiyonlar görmek olağan dışı değildir. Çünkü Arktik'te yaşla gelen bilgelik bazen gıcırdayan dizlere galip gelir. Bu oyunlar doğal yetenekten çok gelişimi ve dayanışmayı vurgular. Mesela battaniye fırlatma oyununda yarışmacılar fok derisinden yapılmış bir trambolinle yukarı fırlatılır. Bu hem eğlenceli hem de av keşfi için kullanılmıştır. Orijinal gözetleme sistemi gibi sadece daha fazla çığlık ve sıfır pil gerektirir. Bu fiziksel zorlukların ardından topluluklar dikkatini başka bir beceri setine çevirir. El sanatları. Arktik gibi kaynakların sınırlı olduğu bir yerde
Zanaatkarlık bir hobi değil, yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir. Amazon teslimatlarının hiç ulaşmadığı bu ortamda yaratıcılık zorunludur. Giyim işçiliği de Arktik'te başka bir seviyededir. Örneğin Amauti, ren geyiği derisinden yapılmış geleneksel bir parka, annenin bebeğini sırtında doğrudan ten temasında taşımasına olanak tanır. Bu elleri serbest bırakırken bebeği sıcak tutar. Orijinal bebek taşıyıcı ama kılavuz kitap ya da karmaşık kayışlar olmadan. Geleneksel kıyafetler yalnızca işlevsel değil, son derece etkilidir. Mühürlerin bağırsaklarından yapılan giysiler, şaşırtıcı biçimde su geçirmezdir ve çoğu modern Arktik giysiden daha iyi yalıtım sağlar. Bağırsaklar dikkatlice temizlenip şişirilir, kurutulur, bölünür ve dikilir. Ortaya çıkan giysiler hafif, tamamen su geçirmez ve nefes alabilirdir. Bugün üst düzey açık hava markalarının yüksek fiyatlarla sattığı giysiler, Inuitlerin yüzyıllar önce geliştirdiği bu teknolojilere dayanır. Aynı beceriklilik geleneksel aletlerde de görülür. Zıpkınlar, uzun hatlara bağlı çıkarılabilir başlıklarla donatılmıştır. Bu sayede avcılar büyük deniz memelilerini ana şaftı kırmadan yakalayabilir. Hayvan derisiyle kaplı donmuş balıklardan yapılan kızaklar buz üzerinde düşük sürtünme sağlar. Aşındıklarında ise yenileri yapılabilir. Çevre dostu ve biyolojik olarak parçalanabilir bir tasarım. Inuit kadınlarının el sanatları becerisi de hayranlık uyandırır. Bot yapımında kullanılan dikişler o kadar hassastır ki tek bir sızıntı donmaya yol açabilir. Kızlar 5 yaşında öğrenmeye başlar. Ergenliğe geldiklerinde çoğu karmaşık desenler işleyebilir. Bu zanaat hayatta kalmanın önemli bir parçasıdır ama bilginin sadece bir bölümünü temsil eder. Eğitim Arktik'te sınıfla sınırlı değildir. Yaşam boyu süren, günlük yaşama işlemiş bir süreçtir. Bilgi burada sadece güç değil, hayat kurtarıcıdır. Eksi 50 derece gibi sıcaklıklarda buzun ağırlığınızı taşıyıp taşıyamayacağını internetten öğrenemezsiniz. Telefonunuzun pili donunca Siri'nin de söyleyecek sözü kalmaz. Hava durumu okuma en kritik becerilerden biridir. Inuit yaşlıları bulut desenlerinden fırtınaları günler öncesinden tahmin edebilir. Rüzgar yönü, hayvan davranışları, kar kristallerinin zeminde nasıl oluştuğu, hatta bazı kuşların hareketleri bile yüzlerce mil ötede yaklaşan bir fırtınayı haber verebilir. Modern meteorologlar milyon dolarlık ekipmanlarla tahmin yaparken, Inuit yaşlıları gökyüzüne bakarak avlanma ya da evde kalma zamanını belirleyebilir. Bu tahmin sisteminin büyüleyici bir yönü, yıldızlar ve ayı okuma bilgisidir. Yıldız parlaklığı, ay çevresindeki hale ve kuzey ışıklarının hareketi yaklaşan hava durumuyla ilişkilidir. Modern meteorolojiyle karşılaştırıldığında bu geleneksel sistemin hem eşit hem de yerel koşullarda daha isabetli olduğu gösterilmiştir. Bu bilgi dikkatli gözlemlerle edinilir ve nesilden nesile aktarılır. Navigasyon, aynı derecede etkileyici zihinsel haritalama becerileri gerektirir. Inuit gezginleri birbirine benzeyen geniş arazilerde yollarını yer işaretleri, rüzgar kalıpları ve yıldızlara bakarak bulur. Bu, beyninizde kayıtlı bir Google haritalar gibidir ama Wi-Fi gerektirmez. Kış gezginleri, rüzgarın şekillendirdiği kar yığınlarındaki farkları okuyarak yönlerini koruyabilir. Bu beceriler, yıldızlar görünmediğinde bile işe yarar. 6 yaşındaki birçok Inuit çocuğu düzinelerce farklı kar ve buz türünü tanıyabilir. Sıcak bölgelerdeki çocuklar dinozor türlerini öğrenirken Inuit çocukları kar türlerini tanır. Yanlış bir adımda her ikisi de soyu tükenmiş olabilir. Ağaçlarda veya yapılarda biriken sert koli karıyla yerde kazılması kolay, kristal karı ayırt etmeyi öğrenirler. Bu ayrımlar hayat kurtarıcıdır. Öğrenme çoğunlukla resmi eğitimle değil, dikkatli gözlemle olur. Gençler günlerce bir büyüğünü takip ederek hayvan izlerini okumayı, kar bloklarını kesmeyi, hayatta kalma tekniklerini özümser. Bu süreç hem öğretmen hem öğrenci için büyük sabır ister. Bir hafta boyunca telefonunuza bakmadan matematik öğretmeninizin peşinden gittiğinizi düşünün. Bilgi genellikle doğrudan açıklamalarla değil, hikayelerle aktarılır. Dersler, geçmişin bilgeliğini günümüzün zorluklarına bağlayan anlatılarla sunulur. Inuit ebeveynler çocuklarını yaptıkları hatalar için nadiren azarlar. Bunun yerine benzer bir hatanın yol açtığı sonuçları anlatan bir hikaye paylaşabilirler.
Bu yöntem korku yaratmadan sorumluluğu öğretir ve modern eğitim psikolojisine özellikle deneyimsel öğrenme ve duygusal gelişim alanlarında ilham olmuştur. Güvenlik bilgisi eğitimin temel parçasıdır. Çocuklar donmanın erken belirtilerini ve hipoterminin hızla gelişebileceğini öğrenir. Buzun güvenli olup olmadığını renk tonlarından veya hava kabarcığı desenlerinden anlayabilirler ki bunlar eğitimsiz bir göz için fark edilmesi zordur. Arktik'te çok daha fazla vakit geçirmelerine rağmen Inuitler soğuk hava kaynaklı yaralanmalarda dışarıdan gelen ziyaretçilere göre çok daha düşük oranlara sahiptir. Sanki hayatta kalma dersi almış gibidirler. Öğrenme sadece fiziksel değil, sosyal hayatta kalmayı da kapsar. Gençler topluluk içi ilişkileri, kime ne zaman başvuracaklarını ve zor zamanlarda nasıl karşılıklı destek kuracaklarını öğrenir. İyiliklerin kimden kime yapıldığını hatırlamak sadece dedikodu değil, hayat kurtaran bir sosyal ağın parçasıdır. Cömertlik ve paylaşım, soyut erdemler değil, günlük hayatta kalma stratejileridir. Çünkü bugün avını paylaşan yarın aç kalabilir. Belki de en etkileyici olan, Inuit eğitiminin değişen iklimle birlikte nasıl esnediğidir. Geleneksel bilgi korunurken, çevresel değişimlerle başa çıkmak için sürekli güncellenir. Artık buz oluşumu farklı zaman çizelgelerine göre gerçekleşebilir. Ancak doğayı dikkatle gözlemleme yetisi hala her şeyin temelidir. Bir araştırma, geleneksel bilgi sistemlerine bağlı kalan toplulukların bu sistemleri terk edenlere göre çevresel değişimlere karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani bu tür eğitim yalnızca kültürel mirası değil, toplulukların bugünkü direncini de koruyor. Bu hayatta kalma becerileri ustalaşıldığında Inuit toplulukları inanılmaz bir hareketlilik kazanıyor. Inuitler, kışın donmuş toprakları ve denizleri birer otoyol gibi kullanıyor. Yazın günler sürebilecek yolculuklar, karla kaplı zeminde kızakla sadece saatler alıyor. Ve elbette köpekli kızaklar, Arktik'in en ikonik ulaşım aracı. İyi eğitimli bir husky takımı saatte 10 mil hızla ilerleyebilir ve günde 60 mile kadar yol kat edebilir. Bunlar sadece sevimli hayvanlar değil, adeta balıkla çalışan Ferrari'ler. Sahipleriyle güçlü bağlar kurar, ince buzda tehlikeyi hissedebilir, avı izleyebilir ve acil durumlarda onları sıcak tutabilirler. Inuitlerin kullandığı kadik adlı geleneksel kızaklar, çivi ya da vida olmadan tamamen donarken sıkılaşan çiğ deriyle bağlanarak yapılır. Bazı kızaklar ıslatılıp dondurulabilen fil dişi parçalarıyla kaplanır. Bu, modern malzemelerin bile ulaşmakta zorlandığı düşük sürtünmeli bir yüzey sağlar. Kış yolculukları dikkatli zamanlama gerektirir. Genellikle Ocak-Nisan arasında gün ışığı geri geldiğinde ama buz hala katı olduğunda yapılır. Dolunay kısa günlerde bile gece yolculuğu için yeterli ışık sağlar. Inuitler göksel navigasyonla seyahatlerini planlarken bizler sadece "neden bu hafta garip hissediyoruz" diye ayı suçluyoruz. Ticaret için yapılan yolculuklar yüzlerce mil sürebilirdi. Kıyıdaki topluluklar, iç bölgelerdeki gruplarla fok yağına karşılık ren geyiği postları ve aletler değiş tokuş ederdi. Bu ticaret, kaynakların tüm Arktik'e dağılmasını ve bölgesel uzmanlıkların oluşmasını sağladı. İletişim, radyo ya da internetten önce gezginler vardı. Yalnızca mal değil, aynı zamanda hikaye ve bilgi de taşırlardı. Ve bu bilgiler bazen hayat kurtarırdı. Twitter gibi ama gerçekten faydalıydı. Kimse yanlış avlanma tekniği paylaştı diye iptal edilmiyordu. Zihinsel haritalar bu yolculukların temeliydi. Bazı deneyimli yolcular 500 millik bir rotayı barınakların konumuna kadar ezbere bilebilirlerdi. Geleneksel yolların bazıları günümüzde GPS'ten bile daha güvenilir çıkmıştır. Ve tüm bu bilgi Arktik'in düşmanca görünen doğasını ustalar için devasa bir bağlantı ağına dönüştürür. Bu sert coğrafya, onu tanıyanlar için yalnızca bir engel değil, birer fırsatlar haritasıdır. İnsanları dünyanın en zorlu ortamında birbirine bağlayan görünmez bir otoyol. Bugün dünya bilgiye ulaşmak için ekranlara dokunuyor. Ama Arktik'te bilgi, rüzgarın yönünde, buzun deseninde ve yaşlıların sessiz gözlemlerinde gizli.